Herkese merhaba, ben PT Kawai. Bugün ikinci sezonu tamamlamış olan krallıklar için bölge göçü kuralları hakkında bilgilendirme vereceğiz. Bu videoda Ekürüm Kaan bana eşlik ediyor. Göç detaylarına geçmeden önce videomuzu beğenip abone olursanız bizi desteklemiş olursunuz. Şimdi detaylı anlatıma geçebiliriz. Hoş geldin Kaan. Hoş bulduk. Efendiler. Sonunda kanka beklediğimiz şu göç kuralları geldi ya. Sorma ya. Bir aydır bekliyoruz ha. Ya bayağıdır bekliyoruz ya. Hemen seriden kanka Aynen kuralları direkt geçelim. anlatalım. Uzatmayalım. Aynen, milletin de aklındaki soru işaretleri bir kaybolsun artık. Şimdi kanka birinci kuralı söylememe gerek yok herhalde. Bu barikatla ilgili bir şey. Aslında barikat ama Hı. şöyle bir şey var. Göç edebilmek için de yani barikat inşa etme diyor ya orada aslında. Aha. Göç etmen için de minimum senin kale seviyen 16 olması lazım. Aynen, aslında ona denk geliyor. Ama aslında onu demek istiyorlar orada. Aynen, aynen. İkinci, göç başladığında kendi sunucunla aynı bölgedeki başka bir sunucuya göç etmek için sınırlı bir süren olacak diyor. Bu sayede bir sonraki sezonda yeni arkadaşlarla omuz omuza savaşabileceksin diyor. Bak, burada da gazı veriyor. Evet. 3. Birçok kez göç edebilirsin ama her göç için mücevhere ihtiyacın olur. Göç tamamlandığında oyun otomatik olarak yeniden başlatır. Şey tahminin var mı? Hı. Ee, Kaç mücevher olur diye. Ben çok yüksek bir mücevher meblası beklemiyorum açıkçası. Ya ben de beklemiyorum da kanka, bunların sağ solu belli olmaz gibi yani. Hani Senin bir tahmin aralığın var mı? var. Ben 10K bekliyorum bu arada. Çok yüksek 10K. Benim max diyeceğim 5 kadro da hani senin gönlün olsun. Ama ortalama 2K olacağını düşünüyorum ben. Ya şimdi şöyle bir şey, eğer 2000 ki elmas. hani güce göre göç edecekse, hani Yok mesela yok. diyelim. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Hatta ilk göç ücretsiz bile yapabilirler. Hani birçok göç edebiliyorsun diyor ya. Hı hı. Belki bak. Böyle bir iyilik yapabilirler belki bilmiyorum onu. Ya zaten Ama çok yüksek. 10K falan çok yüksek yani. kanka, bizi zaten deneme tahtası olarak kullandıkları için büyük ihtimal ücretsiz yapabilirler ilkini. Ama Yani çünkü sonrası diyor ya ne olur birden fazla bilmiyorum. göç edebilirsin falan diyor hani. Hı hı. Bilmiyorum belki ilkin ücretsiz yok. Diğerleri 2K olabilir. Ya Ya ben umarım 3K olabilir. Ama umarım dediğim gibi ücretsiz 10K olur falan ya. olmaz. Ya 10K olursa zaten Türkler biraz zor ya. Hani yabancılarda sıkıntı olmaz da Kültür Türkler ama için. ne sıkıntı ya. Balin olmayan adam. Şimdi 10K şimdi şöyle bir şey var. Sezon sonunda bir de 20 çevirme yapacağız Hı ya. hı. Gelen anahtar muhabbetine. Yani 30K da oraya gidiyor. 40K falan yani yüksek. Bilmiyorum. Bayağı yüksek Ben ya. ilkin ücretsiz olabileceğini, olmayacaksa da 2K olacağını düşünüyorum. Ya Göç umarım kağıdının. olur ya. 4. Fazla kalabalık olan sunucular dolu olarak işaretlenir. Dolu olan sunuculara göç edemezsiniz. Fakat o sunucudaki oyuncular diğer sunuculara göç ettiğinde yeniden deneyebilirsiniz. Yani burada demek istediği şey mi? Örnek veriyorum, ben şu an S2'deyim. Sen diyelim S3'tesin. Benim yanıma Evet. gelebilmen için birisinin krallıktan gitmesi gerekiyor, değil mi? Ya kalabalık olan sunucularda o. Ya şu aslında e, yani bilmiyorum. Krallıkların aslında mesela yöneticiler kendi aralarında konuşacaklar, anlaşacaklar. Hı hı. Mesela farm hesaplarının adam mesela birkaç tane farm hesabı olan adamların boş sunuculara gönderecek tamam mı? Yer açacak. Hı Yani hı. bunu ayarlayabilmek çok önemli. Orada artık kral yöneticileri Aynen. iş tutuyor. Bakalım nasıl yapacağız onları. Sıkıntılı bir süreç ya bu, bizim için daha doğrusu. Şimdi bir Yani de ilk deneyim olduğu için böyle bir sıkıntılar üç olacak. gün uğraşacağız. Bakalım. Herkes yazacak ne yapacağız falan. Bakalım nasıl yapacağız. Ee, Belki de sürpriz olabilir. Bilmiyorum. Büyük ihtimal sürpriz olacak kanka. Evet. Neyse. 5. Birden fazla karakteri aynı sunucuya göç ettirirsen bile giriş yaptığında aynı anda karakterden yalnızca birini oynayabilirsin. Bu şey diyor herhalde, hani normalde yedek hesap açılıyor ya, farm için kullanıyoruz. Onun Ya için şimdi demek şöyle istiyor bir şey herhalde. var ya. Farm hesabı olan adam aynı hesapta farm açmak zaten Saçma ya. yanlış. Aynen. Ama e, farklı mailden farm açmış olan insanlar için hiçbir problem değil bu. Evet. Bir de örnek vermişler kanka. Şimdi SS1 001 bölgesi 1, 2, 3 ve 4 numaralı sunuculardan oluşur. Yani bu bizim geçen sezondan bahsediyor. Evet evet ilk Ee, sezonumuz bu. aynen. Bir numaralı sunucudaki oyuncular bölge göçü aracılığıyla 2, 3 ya da 4 numaralı sunuculara göç edebilir. Sonraki sezon başladığında SS1 001 bölgesi dağıtılır. Yani o sezon tamam, anladık onu da. Sezon bittiğinde Ya bu sunucular
Hı, Bu şey kanka ya. Oraya sonuçta geri dönüyoruz falan filan. aynen. Bu ne demek arkadaşlar? Bir çok farklı hani şey oyunlardan çok farklıyız kafasını getirdi. Yok biz birleşme yaparak gideceğiz falan. O oyun burada bocaladı diyelim. Aynen. Yapamadı. Çünkü her sezonda kazanan taraf ağır şekilde kazandı mı diğerleri oyun bırakıyor. Serverların hepsi ölüyor. Bunu nasıl engelleyecekler? Kesinlikle geri dönmeyi sağlayacaklardı. Bunu kaç ay öncesine oyuna yazdık. Bakın bu olmuyor. Geri dönmemiz lazım. Sürekli birleşerek oyuncu kaybediyoruz. Biz de kaybediyoruz. Evet. Şimdi biz biraz da bir tık güçlüdük diğer rakiplerden. Biz 1,5 aydır savaşmıyoruz. Ya onun yerine işte sezon bittikten sonra direkt kendi haritamıza dönüp gücümüze göre karşımıza da bir rakip vermelerini istemiştik. Bu KVK sistemiydi. Bu tarz oyun oynayan insanlar kesinlikle KVK sisteminin ne olduğunu net biliyorlar. Bilmeyen için yeni bir haritaya gidilir. Altı krallık belirlenirse yeni bir haritaya gidersin. O haritada savaşırsınız. Kazansan da kaybetsen de ödüllerini aldıktan sonra tekrar kendi haritana geçersin. O ortalama 2 haftayla bir ay arasında bir toparlanma sürecimiz olur. Tekrardan KVK'ya girersin. Sistem bu. Oyun dedi ki ben bunu yapmayacağım. Ben dedi birleşerek gideceğim. Yapamadı. Olmadı. Çünkü çok oyuncu bıraktı. Aynen. Bizim serverlar mesela hani öyle hesap kaynıyor. Şimdi o adamları şimdi oyunda sıfırlama sıkıntısı da var. Şimdi sen adamı sıfırlıyorsun ama adam güç düşmüyor ki. Aynen öyle. En baba düştüğü 2 milyon. En baba yani. O da şeyde yani 30 milyonsan 2 milyon düşüyorsun. Oyuna girdiği zaman o hastaneyle beraber 1,5 milyonunu geri alıyor bu adam. Yani sıfırlama olayı oyunda yok gibi bir şey. Çok şey değil yani. Zor bir şey değil. Tekrar toparlanman. Krallığın gücünü de düşüremiyorsun öyle hesaplardan dolayı. Adam oyunu Biz bırakmış. şimdi Oyuna da giremiyor zaten. ha, oyuna da girmiyor. Gücü de düşmüyor. Krallık sürekli bizim mesela band diyelim. Seviyeler olacak diyelim. Mesela bizimkisi belki A bandında. Yani yüksek bir bandta. Ama gerçek gücümüz B bandı. Ama diğer öyle hesaplardan dolayı karşımıza da hep güçlü rakipler gelecek. Yani onu da artık nasıl çözerler bilmiyorum. Belki şöyle olabilir. Hani oyunu bırakmışsa şimdi herkes genelde eski haritaya dönecek ya. Hı hı. Bence yapılması gereken şey herkes kendi haritasına dönerken mesela bir sezona başladığım zaman o sezona başlamayanlar ölü hesap olarak gözüküp de aktif Aynen. gözükmüyorlar ya. Aynen. Aynen. Belki geri döndüğümüzde de öyle hesaplar ikiyi seçmediğin için belki bizde şu an şey gözüküyor. Kalabalık gözüküyor. Oraya da göster kanka bu Şu an ara. zaten mesela kalabalık şu an 6 tane sunucu gözüküyor bizde şu anda. Ya 4 oraya ile göster. Belki hani biz o kalabalıklığımız belki normale düşebilir. Bilmiyorum. ya öyle olsa Öyle bir zaten şey biz yapalım. 10 numara 5 yıldız bir kadro toplayacağız aslında. Yani bizim tek sıkıntımız şu an kalabalık gözükmemiz. Aslında Estağfurullah. kalabalık değiliz. Doğru mu? Değiliz kanka yani. Bir şey diyeyim mi? Bizim sadece SS2'de yani TA klanı olarak SS2'den oyuncumuz şu an 200 kişilik. Bunun maksimum 100 kişisi SS2'den. Yani bizim server ikinci sunucudan olan almışlar. Diğerleri hep diğer sunuculardan. Aynen öyle. Bir 100 kişilik bir ekibiz. Hani GRZ var diyelim birkaç tane daha alt klanlar var. Onlardan da hani 100 kişi gelsin. Bizim sunucumuz 200 kişi diyelim. Aktif. O da aktif de hani şey değil, full oynayanlar değil öyle Hı söyleyeyim size. hı. 200 kişi de sunucu da olmaz. Yani bizim sunucunun gerçekten çok ölü hesapları var. Onu işte oyun belki hani zoraki tekrar seçme yaptırırsa belki orada hani aktif olmayanları elemiş olabiliriz. Diğer türlü ikiye göç etmek. Peki şunu konuşalım ya. Ondan sonra geçelim oralara. Hı. Biz ne yapacağız? Ya biz kanka herkesi şimdi biz ikinci sunucuya toplamamız gerçekten şu anda imkansız gibi bir şey. Neden abi? Çünkü kalabalık gözüküyoruz. Belki bir tane kale göç ettiği zaman bu direkt dolu diyecek. Hani onun sınırını da bilmiyoruz. Kaç kişiye gelince dolu olacak veya kaç kişi giderse normale dönecek. Bunların sınırlarını da bilmediğimiz için bir yol haritası da çizemiyoruz. Öyle bir sıkıntımız var bizim. Şimdi ben şöyle düşünüyorum. Bizim 100 tane oyuncumuz var Hı hı. şu an diyelim. Ve bizim server kalabalık gözüküyor. Dışarıdan bize 200 kişi oyuncu gelecek. Şimdi diyelim ki bazılarımız bencillik yaptı 100 kişinin içinden. Dedik ben farm hesabını da soktum. Yapan olacak biliyoruz Olacak bunları. garanti Farm kay. hesabını, farm Garanti. hesabını da tuttu. Dışarıdan T5 bir adam dışarıda kaldı. Peki o ne yapacak? Bakın bunlar çok büyük sorunlar. Şimdi
Sen o adama zorla göç ettirmek istesen, o 3 gün içinde adam göç etmedikten sonra e, adam birinci bölgeye çekilir. Aynen. Örnek veriyorum. Tabii. O adama zehir ederiz oyunu. O ayrı bir şey. Ama o adam birinci bölgeye çekilir. Sen o adamı istediğin kadar sıfırlamayla uğraş. Savaşta onunla mı uğraşacaksın? İşte diğer nasıl söyleyeyim? Güçlü mi uğraşacak? Sana o savaştaki harabede biliyorsun neler oluyor arka taraflarda. Ya o adamı unutacaksın. Ama diğer türlü T5 dışarıda kaldığı için bu adamın zararı 3 kat daha artıyor. Evet. O yüzden bence Server 2 bizim için e, artık terk etmemiz gereken bir ev olarak düşünüyorum. Bence daha iyi sunuculara, şimdi boş sunuculara gidip ana ekibi toplayıp, kadrolarımızı toplayıp boş sunuculara gitmemiz daha iyi olur diye düşünüyorum. Tabii ki de kanka. Şimdi burada ölü adamları sırtlayacaksın. Adamın sana katkısı sıfır. Hani biz hep konuşuyorduk ki her zaman ya adamın gücü olmasın ama yeter ki savaşa dahil olsun. Örnek veriyorum hani gücü olmasından kastım öyle hani düşük güçlerde değil. Adam akşamdan akşama gelsin veya sabah Çinliler oynadığı zaman Çinlilere destek olsun. Yani bir şekilde destek olsun. Ama full farm yaparsa ya bize bir desteği olmayacak yani. O yüzden dediğin Ben gibi şey yapacağım kanka. zaten. Ya. Mantıklı yani. Buradan İşte hani her şeyi oturttuktan sonra bir mail atacağım. hı hı. Farm yaparsanız abi oyunu zehir edeceğim. Her türlü gelirsem gerekirse ben sıfırlayacağım. Abi farmın zamanı var. Savaşın zamanı var. Yani Tabii bizim tabii. de bizim de farma ihtiyacımız var. Biz de yani farm yapmadan bir şeye gelişemeyiz. Bunu biz de biliyoruz ama zamanı var. Zaten o zamanı geldiğinde biz bütün oyunculara farmın zaten önemini yani gelişimin önemini her zaman sunuyoruz. Destek bile oluyoruz yani yeri geliyor farm hesaplarımızdan. Tamam bunu şey yapalım. Biraz da şey deneyelim. Dışarıda kalanlar ne olacak? Bir de Eh, Server 2'ye gelmek isteyen arkadaşlar, 1 ve 6'da oynayan arkadaşlar için söylüyorum bunu. Dışarıda kalan ne olacak? Onu da bir yere gitmediğimiz varsayıyorum. İkinci serverda oynadığımızı düşünüyorum. Onu nasıl yapacağız? Belli başlı insanlardan öncelikle rica edeceğiz. Farm hesaplarınızı bir yere atın. Çünkü KVK sistemin yani KVK büyük ihtimal oyun sisteminde KVK demeyecekler de başka bir şey. Biz şu anda aynen. KVK sistemini çözene kadar hesaplarınız, farm hesaplarınız boş sunucularda olsun. Orada kaynağınızı yapın. Gerekli yerlerden. Çünkü bir kez göç etme hakkımız yok. O adamı göndersin şeyini, farm hesabına. Kapıda bekleyen bir kişi hemen alırsın oraya. Çekersin. Böyle böyle yardımlarımız olacaktır. Kimseyi dışarıda bırakmayacağız yani onu söyleyeyim. 1 ve 6'da oynayan arkadaşlarımız için söylüyorum. Bir de şöyle bir şey de var kanka. Bu eğer ki yani bizim o beklediğimiz o KVK sistemi gibi gelirse yani mesela önceden bizim ittifakımızın ismi her yerde duyuluyordu. Yani herkes biliyordu. Hani şu anda biliyor okey ama eskisi gibi böyle yükseklerde gözükmüyoruz. Çünkü neden? Bir balina serverı var kanka 32'de. Bütün herkes şu an oraya yoğunlaştı. Ama bu sezon sıfırlandıktan sonra eğer ki bizim düşündüğümüz gibi KVK sistemi gelirse şayet büyük ihtimal zaten kanka herkes zevkli bir şekilde oynayacak bu oyunu ya. Yani öyle olursa biz tabii ki büyük ihtimal rakibimiz belli olur. Aynen. Ama ben işte bunu istemiyorum. Çünkü şu an bizim klanın gücü 6 milyar. Hı hı. Yani bayağı hani güçlü bir klanız. Ama bu 6 milyarın içinde 2 milyarı arkadaşlar yani tamamen ne diyelim gereksiz adam. Çöp yani. Çöp adam Evet. yani. Yani belki bizim krallığın gücü 4 milyar mesela. 32 diyelim o zaman diyelim 6 milyara çıktı. Ben mesela 32 ile kapışmam o zaman. Niye? Ben 4 milyarlık örnek veriyoruz tabii ki bunu. 35'in 4 milyar olduğunu varsayalım. E, bizim aslında KVK süreçlerinin nasıl olacağı da biraz belli de hani hangi krallıklarla savaşacağımız onu da başka bir videoda anlatalım. Nasıl Aynen. savaş yaptığımızı falan. Yani ben şunu söylemek istiyorum. Biraz unuttum kusura bakmayın ne söylediğimi. Dışarıda kimsenin kalmayacağını. Çünkü çok soru geliyor. Gerçekten nasıl yapacağız? Ne yapacağız? Dışarıda kalırsak ne olacak? Dışarıda baktık ki ekibimizden, ana ekibimizden çok dışarıda kalan var. Onun da çözümü var. Yani onu da halledeceğiz. Onların hepsini düşündük zaten. Tartışıyoruz da hala tartışıyoruz. Aktif olarak tartıştığımız bir mevzular var. Tam sonuçlanmadan göç mü ediyoruz sorusuna evet demek istemiyorum ama şu an bir 50-50 mevzusu var çünkü. Benim anladığım kadarıyla. Evet. Yarı yarıya gibi bir şey şu an. Bizde devam etmek isteyen arkadaşlar kesinlikle
Bak kesinlikle kafalarına göre hareket etmesinler. Bizimle iletişime geçsinler. Caner'e yazsınlar yani. Bana değil. Bana Gerçekten kitledi, eyvallah. teknik havaya yazsınlar. Bizle devam etmek isteyenler. Biz de bakalım savaşıyor mu? Savaşmayan adamı kabul edecek durumda değiliz. Çünkü Yok. savaşmayan adamımız var çok şükür. Bir de savaşan adam lazım. Ve bizimle oynamak isteyen arkadaşlar olursa diğer sezonlarda ilgili. Çünkü diğer sezonlarda çok daha ileri göç yelpazesi olacak. Bizimle oynamak isteyen arkadaşlar da şimdiden hazırlıklarını yapsınlar. Savaşını istiyoruz. Discord'umuzda online adam istiyoruz. Savaşırken muhabbet etmek istiyoruz. Evet. Bu göçlerde bizim Discord'umuzu güçlendirmek, kendi ekibimizi neden olmasın bir Türk birliği. Ben çok samimi bir şey değildir bu. Hani samimi değil derken hani ben her zaman genel bir şey olsun diyorum. İşte Çinlisi, Global Avrupalısı, olsun, her aynen. şey olsun, global olsun diyoruz. Ama öyle bir şey ki bunları istememizin sebebi genelde onların daha çok para yatırmasıydı. İşte altın paketlerden yardım. Abi Türkler de çok yatırmaya başladı yani. Evet. Her şey olabilir abi. Veya da hiçbir şey olmazsa Discord'da ekiple kalabalıklaştığımız için biz Rise of the sürekli yapıyorduk onu eskiden. 50-60 kişi olduğumuz zaman yeni Du bir kral işte yeni bir oyuna başladık. Şimdi diğer serverda savaşımız için yeni bir server'a başladık. Orada serverda işte ne bileyim krallığı almaya çalışıyorduk falan. Gereksiz bir eğlenceler yapıyorduk. Neden olmasın? Bir sonraki sezonlar için diyorum arkadaşlar. Yani Discord'a gelip bizle savaşacak insan herkese kapımız açık bu ara. aynen. Emin olabilirsin. Aynen öyle. Kanka detaylı bir şekilde Gelip, anlattık bu göç aynen. videosunda ya. Ya anlamayanlar olursa Yeniden bir arkadaşlar, özel göçümüzü anlattık. Kendi aynen. içimizdeki göçümüzü anlattık. Neden bölge değiştirmeye ihtiyacımız var diye. E, Umarım iyi anlatmışızdır. Kelime hataları olursa kusura bakmayın. Efendiler. Bu arada arkadaşlar, sorularınız falan varsa çekinmeden yorumlarda belirtin. Ee, Yanıtlarız yani. Bildiğimiz soruları her zaman yanıtlamaya çalışıyoruz. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.